Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ihi ve atratihi ecma'in. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zera'e ve bera'e. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkh-ı Ekber'den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkh-ı Ekber, İmam-ı Azam'ın kıymetli eserlerinden birisi olduğunu bütün dünya bilmektedir. İmam-ı Azam ilimleri önce öğrencilerinin kalbine, kulağından kalbine aktarmış. Onlar da bu ilimleri zapt etmişler. İlimler tetvin edilmiş. İşte Fıkh-ı Ekber ile de itikadi, imanla ilgili ilimler burada da Fıkh-ı Ekber ile tetvin edilmiştir. Yüce İslam'ın yüce imanı ile ilgili bunun delilleri ortaya konmuştur. İman edilecek yüce kavramlar, imanın özellikleri anlatılmıştır. Şimdi dersimiz Allahu Teala'nın fiili sıfatları. Bunlara geldik. Bunlar da şunlardır: tahlik, terzik, inşa, ipta, sun ve buna benzer sıfatlarıdır. Tahlik, Yüce Allah'ın yaratmasıdır. Terzik, Yüce Allah'ın rızık vermesidir. İnşa, yeniden yapması, yeni baştan yaratmasıdır. İbda ise eşsiz yaratmasıdır. Bir şey yoktan yaratılıyor, benzeri yok çünkü yoktan yaratılanın örneği de yok. Sun, yapmak demektir. Öldürmek, diriltmek, bitirmek, üretmek, şekil ve suret vermek de aynı fiili sıfatlardandır. Bu sıfatlardan tahlik, inşa ve sun, önceden benzeri olan bir şeyi yaratmak manasına geldiği halde, İbda sıfatı bunlardan farklıdır. Çünkü ibda, önceden benzeri olmayan bir şeyi, eşsiz ve benzersiz olarak meydana getirmek manasınadır. Yine İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain, bütün İslam alimlerinin, ümmeti Muhammed'in ruhları şad olsun. Dünyada yaşayanlara da gerçek İslam'ı yaşamayı, bir ve beraber olmayı, imanların göğüslerinde ebedi parlamasını Allah nasip eylesin. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının önü ve sonu yoktur. Kıymetli dostlarım, Yüce Allah'a iman ederken, onun sıfatlarını anlayıp kavrarken dikkat etmek lazım.
Bakın önemine binaen tekrar ediyorum. Yüce Allah'ın sıfatlarının Celle Celaluhu, isim ve sıfatlarının önü ve sonu yoktur. Onun isim ve sıfatlarının hiçbiri hadiste değildir. Hadis nedir derseniz sonradan olan şeylere denir. Yüce Allahu Teala'da hadis olan bir şey yoktur. Çünkü o yüce sıfatlarla ezeli ebedi muttasıftır. Hadis önce olmayıp sonra olan şeylere denir. Allahu Teala isim ve sıfatlarıyla birlikte başlangıcı olmayan, bak isim ve sıfatlarıyla birlikte, burayı diyenler Allah'a doğru ibadet. Başlangıcı olmayan, ezelilik ile sonu olmayan, ebediliğe sahiptir. Eğer Allah'ın sıfatlarından birisi hadis yani sonradan var olsaydı ya da yok olmuş olsaydı, bu sıfatların bulunmadığı zamanlarda uluhiyet sıfatlarında noksanlık olurdu ki bu da şanı ilahide muhaldir. Yüce Allah kemal sıfatlarda, kemal sıfatlarla ezeli ebedi muttasıftır. Noksan sıfatlardan ezeli ebedi münezzehtir. Cenab-ı Hak'ta önceden olmayıp da sonradan olan bir şey olmaz. Onun zatında, sıfatlarında, esmasında eksilme, artma olmaz. O çünkü ezeli ebedi, kemal sıfatların hepsi onda. Eksiklik yok onda. Ezeli ebedi. Şu kesindir ki Allah'ın isim ve sıfatlarından hiçbiri hadis değildir. Ezelde ilim sahibi olan, ezelde de alimdir. Ezelde alim olan, ebedde de alimdir. Onun için Yüce Allah, ezeli ve ebedi, bütün yüce sıfatlar onda mevcut. Allah'ın sıfatları ezelidir. İmam-ı Azam buyurdular ki, Allah Celle Celaluhu, Allah Teala ilmiyle daima bilir. Buraya da dikkat et. Daima bilir. Yani önceden bilir de sonra bilmez, sonra bilir de önceden bilmez diye bir şey yok. Daima ezeli ebedi her an her şeyi bilir. Daima bilir. İmam-ı Azam'ın Allah'ın sıfatlarını nasıl anladığına da dikkat et. İlim ezelden onun sıfatıdır. Her şeyi bilen ilim sıfatı onun ezelden sıfatıdır. Kudretiyle kadirdir. Gücünün yetmediği bir şey bulunmaz. Her şeye gücü yeten kadirdir. Kudret Allah'ın ezelden sıfatıdır. Kendi kelamıyla konuşur. Kelam Allah'ın ezeli sıfatıdır. Kendi yaratma sıfatıyla yaratıcıdır. Yaratmak onun ezelden sıfatıdır. Ne yaparsa kendi fiiliyle yapar. Bu da onun ezelden sıfatıdır. İşte kıymetliler, fiil, şöyle bir onun yaratma sıfatına bir bak. İmam-ı Azam Hazretleri bu gerçekleri ortaya koyuyor. Burada tekvin, tahlik ve icat manasında bakın
feta ile okunduğuna göre fiil mastardır. Kesre ile okunursa isim olur. Burada tekvin, taklik ve icat manasınadır. İmam-ı Azam Hazretleri rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain Allah Teala'nın sıfatlarını sayarken lem yezel daimidir kaydını koymuştur. Yüce Allah lem yezel yani sıfatları ebedidir, daimidir. Allah Teala ilmiyle daima bilir. Bu kayıtla Mu'tezile mezhebinin sözlerini reddetmiştir. Mu'tezile ehli sünnetin dışında birçok fikirleri ehli sünnete uymayan bir mezheptir. Burada da ona reddiye vardır. Onlar derler ki Allah'ın sıfatları zatının aynıdır. O mücerret zatıyla alim ve kadirdir. İlmiyle alim, kudretiyle kadir değildir. Bakın, şimdi kadir değildir. Bu Mu'tezile'nin işte görüşlerindeki ehl-i sünnete uymayan taraflardan birisi de bunlardır. Bizlere delil olarak İmam-ı Azam ve diğer ehli sünnet mezhebinin din ve hidayet imamlarının sözleri kafidir. Ehli bid'ata hiç gerek yoktur. Ehli bid'attan uzak kalın. Şimdi burada İmam-ı Azam'ın ilminin öne alınmasının hikmetlerinden biri, ehli bid'at senin inancına karışmaması için hak mezheplerin imamları, ehli sünnet ve cemaat imamlarının ilmi, işte İslam'ı iyi anlayan, iyi kavrayan zat-ı muhteremlerin ilmidir. Delilleri sağlamdır. Anlayışları sağlamdır. Kıymetliler, bizlere delil olarak hidayet ve din imamları, ehl-i sünnet mezhebinin din ve hidayet imamlarının sözleri bütün dünya gibi çok dünyalara yeter. Sakın ehli bid'ata aldanmayın. Bozuk inanç sistemleri var dünyada. İslam'ı da yanlış anlayan, yanlış anlatanlar var. Biz ehli sünnet inancını ortaya koyuyoruz ki herkes aklını başına alsın. Derler ki Allah Teala'nın sıfatları ne zatının aynıdır ne de gayrıdır. Bu meselede de derinliğine dalmak bizim üzerimize bir vazife değildir. Yine İmam-ı Azam bakın ne diyor? Rahmetullahi aleyhi mecmain. Allah ne yaparsa Celle Celaluhu kendi fiiliyle yapar. Fiil onun ezelden sıfatıdır. Yapma onun ezelden sıfatı olmakla beraber yapılan mahluktur. Onun bu fiil sıfatı ezelidir. Hadis değildir. Mahluk da değildir. Her kim bunların aksini söylerse veya şüphe ederse, şüpheyle duraklarsa mümin değildir demiştir. İşte buraya da çok dikkat lazım. Şimdi bu derslerimizi ya tekrar dinleyin, iyice anlayın. Ve bu dersler
imanın dersleri olduğu için imanla ilgili Müslüman bunları tam bilecek ki imanı da gerçek iman olsun. Allah ne yaparsa kendi fiiliyle yapar. Fiil onun ezelden sıfatıdır. Yapma onun ezelden sıfatı olmakla beraber yapılan mahluktur. Yani yarattıkları mahluktur. Ama onun fiil sıfatı ezelidir kendinde. Onun bu fiil sıfatı ezelidir. Hadis değildir. Dikkat et. Hadis olanla olmayanı sakın birbirine karıştırma. Mahluk da değildir. Bakın, onun fiil sıfatı ezelidir, hadis değildir, mahluk da değildir. Her kim bunların aksini söylerse veya şüphe ederse, şüphe ile duraklarsa mümin değildir diyor İmam-ı Azam. Şimdi müştehitlerin içtihatları, din anlayışları dünyada geçerli, mahşerde de geçerlidir. Çünkü bilmeyenler, bilen müştehitlerin ilmini ne yaparlar? Uygularlar, ona tabi olurlar. Yüce Allah müştehitlere bu selayeti vermiştir. Bugün bu İmam-ı Azam ekolünde yetişen ne kadar İslam alimleri varsa buna Hanefi ekolü denir. Bunların hepsi ehli sünnet alimidirler. Maliki de böyle, Şafii, Hanbeli de böyledir. Bu ekoller sağlam ekollerdir. Şimdi biz burada bu sağlam ekollerin en başında gelenlerden İmam-ı Azam'ın Fıkıh Ekber'indeki imanla, akaidle ilgili ilmi irfanı, iman ilmini ortaya koyuyoruz. Zaten ehli sünnet inancı aynıdır. Bu dört mezhebin inancında temel konularda hiçbir fark yoktur. Duraklamak kişinin inadından veya cehaletinden dolayı Allah'ın sıfatlarının varlığı veya yokluğu konusunda dikkat et. Hüküm verememesi demektir. Şek ve şüphe ise lügatta yakinin zıttıdır. Yakin ilimdir. İman yakın ister. Kesin tasdik ister. Kesin ikrar ister. Kalben tasdik demek olan iman, kalbin de izanı, itikat manasınadır. Allah'ın vahdaniyeti ve bütün sıfatları iman edilmesi lazım gelen inanç esasları zümresinden olduğundan bunlara inanmayan Allah'ın sıfatlarını da bilmiyor demektir ki bu da Allah'ı ve peygamberlerini inkar olur. İşte tehlikeyi burada gösterdi. Şimdi buna çok dikkat lazım. Kalben tasdik demek olan iman, kalbin de izanı yani itikat manasınadır ki Allah'ın vahdaniyeti ve bütün sıfatları iman edilmesi lazım gelen inanç esasları zümresinden olduğundan bunlara inanmayan Allah'ın sıfatlarını da bilmiyor demektir. Ki bu da Allah'ı ve peygamberlerini inkar olur denmiştir. Şimdi bu konuya biraz şöyle bakalım.
Kitabın aslı muhtasar olduğundan Allahu Teala hakkında bilinmesi lazım gelen sıfatlar için kafi malumat metinde geçmektedir. Bilinmesi lazım gelenleri sıralamakta büyük fayda vardır. Şan-ı ilahide bilinmesi lazım gelen sıfatlar, vacip, caiz ve mümteni olmak üzere 3 kısımdır. Vacip olan sıfatlar, vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalifetün lil havadis, kıyam bi nefsi, hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin. Bu sıfatlardan vücut sıfatına sıfat-ı nefsiye, bundan sonra saydığımız 5 sıfata da sıfatı selbiye veya sıfatı maneviye, sıfatı tenzihiye isimleri verilir. Hayat sıfatından başlayarak saydığımız 8 sıfat, sıfatı zatiye, sıfatı subutiye veya sıfatı vücudiye isimleri verilir. Tekvin sıfatına da sıfatı fiiliye adı verilir. Çünkü tekvin sıfatı yaratma sıfatıdır. Onun için fiili sıfatıdır. Caiz olanlar tekvin sıfatı çerçevesinde mütalaa edilen terzik, ten'im, ihya ve imate, tedip gibi sıfatlardır. Bunların zıtları da şan-ı ilahide caizdir. Mümteni olanlar yukarıda saydığımız vacip olan sıfatların mukabilleri, zıtları şan-ı ilahide caiz değildir. Bu hususta geniş bilgi sahibi olmak isteyen, bu sahada yazılmış mufassal kitaplara müracaat etmelidirler. Kıymetli dostlarımız, çok kıymetli eserleriniz var. Fakat bunların temelini, aslını oluşturduğu için Fıkh-ı Ekber, size bunun keşif notlarını veriyoruz. Ki herkes uyansın. İmanına sahip olsun. İmana zarar verecek her tehlikeden imanını korusun. Ebedi imanlı olmak zorundasın. Ebedi. 100 sene sonra inanmayacağını söyleyen bir adam bugünden kafirdir. Aklını başına al. İman ebedilik isteyen, ebedi tasdik, ebedi ikrar. Bir an bile kişi imanında şüphe edemez. Şimdi İmam-ı Maturidi'nin Fıkh-ı Ekber'inde şöyle bir izah vardır. Allah Teala'nın sıfatları zatının ne aynıdır ne gayrıdır. Kaderiye, Mutezile mezhebi Allah'ın sıfatlarını nefyederek zatının gayrıdır dediler. Ayrıca Eş'ariye ve Mutezile'ye göre Allah Teala'nın fiili ve sıfatları hadistir. Bakın, fiili ve sıfatlar hadistir. Bunlara göre yazı yazılmadan önce yazılmış olmaz. Bina yapmadan yapılmış olarak görülmez. İşlenen fiil meydana gelince fiil ve fail bilinir. Bundan dolayı da Allah yarattığı zaman yaratıcı, rızık verdiğinde Rezzak,
irade ettiğinde mürittir derler. Şimdi İmam-ı Azam bu kanaatta değil. İmam-ı Azam mükemmel burayı da açıklıyor. Bakın Maturidi de burada diyor ki, kadir olan Allah daima kadirdir. Gördün mü? Bir Allah yaratmaya kadir mi? Yaratmadan önce de kadir. Alim olan Allah, bu ilim sıfatı daimidir. Zatı ve fiili sıfatlarının hepsi de ezeli ve daimidir. Allah yaratmadan önce de yaratıcıydı. İşte Maturidi İmam-ı Azam'ın yolunu takip etmektedir. İmam Maturidi Allah'ın sıfatları hadistir diyenlere şöyle cevap veririz der. Allah Celle Celaluhu bir işi yapmadan önce de yapıcı, yaratıcıdır. Yazmadan önce de yazma sıfatına sahiptir. Eğer yaratmadan önce yaratıcı olmasaydı veya yaratma fiilini kendisi için ihdas etseydi, Allah Teala'nın bu sıfata sahip olmadan önce aciz olması gerekirdi. Bunu da düşünmek bile caiz değildir. Allah'ın sıfatları konusunda sahih olan görüş şudur: sıfatı ilahi haktır. Ezelidir, ebedidir. Ne zatının aynıdır ne gayrı. İsim ve sıfatlarının ezeli ve ebedi oluşu bakımından aralarında hiçbir fark yoktur. Maturidi Fıkıh-ı Ekber Şerhi. Kıymetli dostlarımız, İşte İmam-ı Azam farkı, Maturidi farkında dikkat etmek lazım. Burada İmam-ı Azam'ın farkı bellidir. Her konuda farklı bir, şanlı bir İslam alimidir İmam-ı Azam. Bütün alimlerimize Allah rahmet eylesin. İmam-ı Azam'ı da bütün dünya tanımış ve dünyaya onun ilmi yayılmış. Bakın 13 asır veya 14 asır kabul edersek İmam-ı Azam'dan bugüne kadar hala dünya ondan nasıl faydalanıyor? Rahmetullahi aleyhi ve aleyhim ecmaîn. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Bunun aksisini savunanlara karşı işte hak İslam inancını İmam-ı Azam burada da ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu çok mükemmel ortaya koymuş bir zat-ı muhteremdir. İmam-ı Azam Hazretleri bakın ne diyorlar. Kur'an-ı Kerim mushaflarda yazılan, kalplerde hıfzolunan, ezberlenen, dillerde okunan Allah kelamı olup Peygamber aleyhisselama indirilmiştir. Allah'tan Hz. Muhammed'e indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim telaffuz edişimiz mahluktur. Yani bizim sesimiz, sözümüz, mesela ağzımızdaki harfler, mürekkepler, sesler, bunlar mahluktur. Kur'an-ı Kerim'in kendisi Allah'ın kelamıdır. Onu yazışımız, yazıyoruz. Mürekkep nedir? Kağıt, mürekkep, onlar mahluktur. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisi Allah kelamıdır. Onu yazışımız mahluktur. Kur'an ise
katiyen mahluk değil, Allah kelamıdır. Şimdi buraları da iyi anlamak lazımdır. Allah'ın sıfatı olan kelamı melek yani Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla işitilen, harflerden oluşan sözlerle okunmakta ve ezberlenmektedir. Çünkü bunlar bizim işlerimizdendir. İşlerimizin hepsi de Allah'ın yaratmasıyla mahluktur. Harfler, yazı, kağıt, kalemler, ayetler hepsi bunların muhtaç oldukları birer Kur'an aletidirler. Dikkat et, bunlar Kur'an aletidirler. Allahu Teala'nın kelamı ise zatı ile kaim olup manası bu şeylerle anlaşılmıştır. Binaenaleyh her kim Allah Teala'nın kelamı mahluktur, yaratılmıştır derse o kimse Allahu Azimuşşan'a küfretmiş, kafirlik etmiş olur diyor. Allah'ın kelamı mahluk değildir. İnsanların işte harfleri, sesleri, kalemleri, mürekkepleri bunlar mahluktur. Ama bunlar da Kur'an-ı Kerim'in aletidirler. İnsanların anlaması için Kur'an-ı Kerim'i insanların bunlara ihtiyaçları vardır. Bunun için efendiler Allah Teala'nın kelamı mahluktur, yaratılmıştır diyen kimseler diyor küfre giderler. Her kim Kur'an-ı Kerim yaratılmış der ve Kur'an sözü ile de Kerramiye mezhebinde olduğu gibi Allah'ın zatıyla kaim kelamı nefsiyi kastederse Allah'ın sıfatının ezeliliğini kabul etmediği, Allah'ı hadis olan havadisin mahalli kılmış olduğu için yine küfre girer. İmanı imanlıktan çıkar, imanı yok olur. Efendiler, buralara dikkat etmek gerekiyor. Halık'ın kelamıyla kula ait mahluk olanı karıştırmamak, ayırmak için de bakın İmam-ı Azam ne güzel tarif etmiştir. Konuyu açıklamış, açıklığa kavuşturmuştur. Kerramiye mezhebinin kurucusu Ebu Abdillah Muhammed bin Kerran'dır. Allah'a cisim ve mekan izafe eden, onu hadisata mahal sayan, kalbin tasdiki olmadan da imanın sahih olabileceğini ileri süren bu mezhep mücessime grubuna girmektedir. Fikirleri ve fırkaları hakkında eserler bulunmaktadır. İslam mezhepleri tarihinde de bunlar görülmektedir. El-Fırak beynel Fırak, El-Fark beynel Fırak isimli eserde de bunlar anlatılmıştır. Kerramiye mezhebi hak mezheplerden değildir, batıl mezheplerdendir. Şimdi bazı batıl ehl-i bid'at mezheplerine işaret ediyoruz ki Müslümanlar bu tür tehlikelerden uzak dursunlar. İmam-ı Azam'ın Kur'an-ı Kerim hakkındaki durumunu iyice anlasınlar. İmam-ı Azam'ın notunu tekrar veriyorum. Bu müthiş bir keşif notudur. Bunlar kalbin derinliklerine
nakşedilecek, ebedi lebed orada kalacak. Gerçek imanın ilmidir bunlar. İman dersleridir. Kur'an-ı Kerim hakkında İmam-ı Azam bak yine ne diyor? Kur'an-ı Kerim musaflarda yazılan, kalplerde hıfzolunan, ezberlenen, dillerde okunan Allah kelamı olup Peygamber aleyhisselama indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i telaffuz edişimiz bize ait olan şeyler mahluktur. Onu yazışımız mahluktur. Kur'an ise mahluk değildir. Bizdeki harf var, ses var bizde. Kağıt var, mürekkep var. Bunlar bize ait şeyler, yaratılmış olanlar ama Kur'an-ı Kerim mahluk değildir, Allah kelamıdır. İşte burayı iyi anlamak gerekmektedir. Yine İmam-ı Azam bakın ne diyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Musa ve diğer peygamberlerden aleyhisselam Firavun ve şeytandan hikaye şekliyle buyurduklarının hepsi haber verme cinsinden onun kelamıdır. Bunlar da mahluk değildir. Çünkü bu haberler Allah kelamıyla verilmektedir. Musa aleyhisselam ve diğer mahlukların kelamı ise yaratılmıştır. Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim kadimdir. Ezelidir. Başkalarının kelamı böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah her şeyi kendi anlattığı için Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır ve kadimdir. Eş'ariler musaflarda yazılı olan bizatihi Allah kelamı değil, onun hikayesidir. Bundan dolayı da mecbur kalındığında yazıların su ile giderilmesine veya yakılmasına cevaz verilmiştir. Halbuki kelam onun sıfatıdır. Mevsuftan ayrılmaması lazım gelir derler. Böyle söyleyenlere deriz ki, bakın burada Eş'arilere Maturidiler cevap veriyorlar. Eş'arilerin bu görüşü tıpkı Mutezile gibi şahıslarına aittir. Ümmeti bağlamaz. Zira malum olan şey Allah tarafından kendi ilmiyle zaten malumdur. Eğer musaflarda yazılı olan bizatihi Allah kelamı olmasaydı, Allah'ın kelam sıfatı kullar arasında ma'dum olurdu. Bu takdirde de hitabı ilahinin fevt olmasını gerektirirdi. Bu ise caiz değildir. İşte İmam-ı Maturidi Eş'ariye bu şekil cevap vermiştir. Ve burada bizim mezhebimiz İmam-ı Azam'dır ve Maturidi'dir. Maturidi İmam-ı Azam'ın yolundadır. Eş'ari'nin de kendisi yüksek bir alimdir. Fakat Maturidi'den ve İmam-ı Azam'dan ayrıldığı noktalara işaret ediyoruz. Evet efendiler, Allah kelamının mahluk olmadığına, Kur'an-ı Kerim'in yalnız 3 ayetinin bile icaz derecesinde bulunması kafi bir delildir. Allah kelamının mahluk olmadığına, Kur'an-ı Kerim'in yalnız 3 ayetinin bile
icaz derecesinde bulunması kafi bir delildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her cümlesi veciz ve mucizdir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kıssalar ihtiva eden ayetlerle Ayet-el Kürsi'nin veya İhlas Suresinin Allah kelamı olmaları bakımından aralarında fark yoktur. Allah kelamı olması bakımından Kur'an-ı Kerim'de ne varsa baştan sona hepsi Allah kelamı olması bakımından fark yoktur. Ama onların okunması ve zikredilmesi konusunda bazıları mezkür, zakir ve mezkür ayetler vardır. Faziletleri farklıdır. Yoksa hepsi Allah kelamı olması bakımından aynıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizlere haber vermek için zikrettiği Musa, İsa aleyhisselam ve diğer peygamberlere ait hikaye ve haberleri, Firavun ve İblis gibilerin Allah'ın laneti üzerine olsun sözlerini ve ahvalini anlatan ayetler de diğer ayetler gibi kainat yaratılmadan önce levh-i mahfuzda yazılıydı. Hadisin kelamı değildir. Hadis olan ilim işitmekle elde edilir. Kur'an-ı Kerim'deki bu cins haberler onların bir sözünü, lafzını değil manayı nakleder. Çünkü Musa aleyhisselam ve diğerlerinin kelamı mahluktur. Kur'an-ı Kerim ise Allah kelamıdır, mahluk değildir. Yine İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bakın ne diyor? Musa aleyhisselam Allah Teala'nın kelamını işitti. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Musa'ya hitap ile konuştu buyurmuştur. Allah Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselam ile konuşmadan önce de konuşurdu. Kelam sıfatına sahipti. İşte burada da yine ehli bid'at görüşlerini reddediyor. Yüce İslam'da İmam-ı Azam'ın bu konudaki sağlam din, iman anlayışını ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak kuluyla çeşitli yönlerden veya tek yönden konuşmaya kadirdir. Her şeye kadir olduğu halde kelamı ezelisini kulunun anlayabilmesi için ses, harf gibi vasıtalarla işittirir. Buna da dikkat et. Kelamı ezelisini kulun anlayabilmesi için ses, harf gibi vasıtalarla işittirir. İfade edilir ki Musa aleyhisselam kelamullahı kendisini saran direk şeklindeki bir bulutun içinden işitiyordu. Allah Teala ezelde Musa'ya sessiz ve harfsiz olarak "Ya Musa, inni ene rabbuke fehla na'leyk." Ey Musa, şüphesiz ben senin Rabbinim, haydi pabuçlarını çıkar buyurmuştu. Peygamber Efendimiz'e bu durum hikaye edilirken Kur'an-ı Kerim'de de فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ يَا Musa inni ene rabbuke fehla na'leyk diyor bak. İşte Musa ona gidince kendisine şöyle nida olundu. Ey Musa,
Şüphesiz ben senin Rabbin. Haydi pabuçlarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadide, Tur'dasın. Ben seni peygamberliğe seçtim. Şimdi sana vahyolunacakları dinle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indireceğini, onda peygamberlerin ve başkalarının haberlerini zikredeceğini, emir ve nehilerde bulunacağını ezelde biliyordu. Evet kıymetliler, ezelde biliyordu. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır, mahluk değildir. Allah Teala mahlukatı yaratmadan önce yaratıcı, Musa ile konuşmadan önce de kelam sıfatına sahipti. Onun sıfatlarının hepsi mahlukatın sıfatlarına asla benzemez. Bilmesi bizim bilişimiz gibi değildir. Yani onun bilmesi insanlarınki gibi değildir. Her şeye kadirdir. Onun kudreti bizim gibi değildir. O her şeye kadirdir. Sonra bizdeki kuvveti de o vermiştir. Ama onunki bizimki gibi değildir. Görmesi, işitmesi bizim görmemize ve işitmemize asla benzemez. Konuşması da bizim konuşmamıza benzemez. Biz alet ve harf gibi vasıtalarla konuşuruz. Onun konuşması için vasıtaya ihtiyaç yoktur. Onun konuşması yaratılmış değildir. Allah'ın kelamı ezelidir. Yani Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın kelamı ezelidir. Ebedidir. Tebdil ve tayire uğramaz. Hiçbir sıfat da Allah'ın sıfatlarına asla benzemez. Cenab-ı Hak ilim sıfatıyla her şeyi bilir. İlim sıfatı kadimdir. İnsanların bilgisi ise hadistir. İnsanlarınki sonradan olmadır. Allah'ınki ezeli ve ebedidir. Yani Halik'le mahluku birbirine karıştırırsa o inanç otluktan çıkar. O imanlığını kaybeder. Allah Celle Celaluhu kadirdir. Kudreti ezeli ve bütün icatlara müessirdir. İnsanların kudreti ise sonradan yaratılma ve eşyaların, olayların icatlarına müessir değildir. Biz bir şeyi yardımcı, esbab ve aletlerle yapabiliyoruz. Allah kadim olan kudretiyle alete, yardıma vesaireye ihtiyacı olmadan Allah kadirdir ve yoktan da yaratandır. İnsanlar bakın birçok vasıtalara, aletlere ihtiyacı var. Hatta insanda ne varsa Allahu Teala'ya muhtaçtır. Allah vermiştir. Her şeye ne verdiyse o vermiştir. Biz renkleri ve şekilleri alet ve edevat yardımıyla vasıtayla görürüz. Allah Teala'nın görmesi için alet ve edevata, şartlara, zaman ve mekana ihtiyacı yoktur. Yüce Allah Celle Celaluhu kadim olan kelam sıfatı zatıyla kaimdir.
Allah Teala'nın kadim olan kelam sıfatı zatıyla kaimdir. Ondan ayrılma kabul etmez. İşte Yüce Allah'ın sıfatları kadim olan ezeli ebedi sıfatları ondan ayrılmaz. Ayrılmayı kabul etmez. Ama insanların birçok becerileri bugün var, yarın olmayabilir. Mahlukat böyledir. Onun için en başarılı insanlarda bile durum böyledir. İnsan mahluktur, sonradan yaratılmıştır. Yüce Allah'ı iyi tanımak gerekiyor. Yüce İslam, şanlı Kur'an ve İslam'ın peygamberi, eshaplar ve Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı fuka, yüksek alim ve müştehitlerimiz bu işi iyi biliyorlar. Allah Teala Celle Celaluhu şeydir. Fakat bildiğimiz şeylere benzemez. Bakın, hiçbir şeye benzemez. Onun için o şeydir ama başka hiçbir şeye benzemez. Buraya da dikkat et. Şey denilmesi mevcudiyetinin cisim, cevher ve arazsız varlığının ispatı içindir. Burayı da iyi anla. Allah Teala şeydir, bildiğimiz şeylere asla benzemez. Şey denilmesi mevcudiyetinin cisim, cevher ve arazsız varlığının ispatı içindir. Allah cisim değildir, cevher değildir, araz değildir. Bunun için varlığının ispatı için şey denmiştir. Burada geçen şey kelimesi mevcut, var olmasındadır. Ayeti kerimede de aynı manaya kullanılmıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Külli şeyin ekberu şehadeten gulillahu. De ki, şahit olmak bakımından hangi şey daha büyüktür? Bakın, de ki Allah eşsiz büyüktür, en büyüktür. O şey cisim değildir dedik. Zira cisim parçalanır. Her parçalanan mürekkeptir. Her mürekkep de sonradan yaratılmıştır. Her sonradan yaratılan, hadis olan bir yaratıcıya muhtaçtır. Onun için her cisim de vacibil vücuda, yani Yüce Allah'a muhtaçtır. Yine Kur'an-ı Kerim'de leyse kemislihi şeyun, onun benzeri olmak şöyle dursun, onun misli hiçbir şey yoktur. Görüyor musun? Bu ayet bir önceki anlattığımızı açıkça ispat etmektedir. Bir önceki ayet ve bu ayette. İşte o şey cevher değildir. Cevher hadislerin ve arazların mahallidir. Tabii ki hadistir. Allah Teala bundan münezzehtir. Araz da değildir. Çünkü araz kendi başına var olamaz. Kendisini tutacak bir yere muhtaçtır. Bundan dolayı da varlığı mümkündür. Yüce Allah araz, cevher değil, onları yaratandır. Allah Teala'nın varlığının hududu, zıttı, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ı iyi tanımadan iman olmaz. Celle Celaluhu.
Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Celle Celaluhu hududu, varlığının hududu, zıttı, eşi ve benzeri yoktur. Hak bir şeyin hudut ve mahiyetini tarif etmektir. Bu da parçalarını zikrederek mümkündür. Allahu Teala'nın varlığı cüz kabul etmeyen bir ferdiyettir. Hat bazı kere de nihayet manasına gelir ki bu takdirde de Allah her yönden namütenahidir. Yani varlığının nihayeti, kudretinin sınırı yoktur. Çok kıymetli ve efendiler, bu kıymetli ilmi deryadan keşif notları vermeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın keyfiyetsiz sıfatları vardır. Nasıl ve niceliğini Allah'tan başka kimse hakkıyla bilemez. Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi Allah'ın Celle Celaluhu, Allah Teala'nın keyfiyetsiz sıfatlarından. Kur'an-ı Kerim Allah'ın elinden, yüzü ve nefsinden bahseder. Eli, yüzü, nefsi vardır ama onun eli hiçbir ele benzemez. Onun yüzü başka yüze benzemez. Onun nefsi başkalarına benzemez. Bunun nasıl ve niceliğini de Allah'tan başka kimse bilmez. Bunlar keyfiyetsiz sıfatlardır. Keyfiyetsiz, bu nasıldır deme şansın yok, onu Allah'tan başkası bilmez. Bu sıfatların geçtiği ayeti kerimeler şunlardır. Bakın Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatları geçer. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâhe yedullâhi fevka eydihim. Gerçek sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Bakın bu ayet bir elden bahsediyor ama hiç onun benzeri olmadığı için onun eli hiçbir ele, hiçbir mahlukata benzemez. Çünkü onun benzeri yok, misali yok, dengi yok. Elden maksat Allah neyi kastetti onu kendi biliyor. Çünkü keyfiyetsiz sıfatlar. Yine ayeti kerimede bakın Fetih Suresinin 10. ayetinde böyle buyururken Rahman Suresi ayet 26-27'de bakın ne buyuruyor? Küllü men aleyha fan ve yebka veçhü rabbike zülcelali vel ikram. Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin veçhi bakidir. Bak veçhi bakidir diyor. Burada vecihten maksat neyi? Mesela yüz ama nasıl bir keyfiyetsiz bir sıfat burada veçhi. Yüz anlamında ama bu da keyfiyetsiz ki Allah'ın kendinden başka. Bunu da kimse nasıldır deme, bilme şansı yoktur. Bunlar Allah'ın ilmine bırakılan keyfiyetsiz sıfatlardır. Keyfiyetsiz dediğimiz zaman nasıldır deme şansın yoktur, onu Allah bilir. Çünkü onun benzeri yok.
Nefis kelimesinin geçtiği ayeti kerime İsa Aleyhisselam ile ilgilidir. Kıyamet günü Allah Teala İsa Aleyhisselam'a kendini ve anneni ilah yapın diye insanlara sen mi söyledin ey İsa diye sorduğunda bakın İsa Aleyhisselam şöyle diyordu. Kur'an-ı Kerim bunları haber veriyor. İn kunte gultuhu fekad alimtehu ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsike inneke ente allamul guyub. Bak Yüce Rabbimizin bu kelamında nefisten bahsediyor ama hiç onun benzeri olmadığı için nefisten maksat da yine keyfiyetsiz bir sıfatıdır. Allah'ın kendisi bilir. Eğer öyle söyledimse, şimdi İsa'ya Cenab-ı Hak sordu. Annemi ve beni ilah edinin diye sen mi söyledin? Bunu dünyaya duyuruyor ki İsa böyle bir şey söylemedi. Dünya duysun diyor Cenab-ı Hak. Eğer İsa da diyor ki eğer söyledimse bunu muhakkak ey Yüce Rabbim sen bilirsin. Benim böyle bir şey söyleme şansım yok. Ben senin kulunum diyor. Benim içimde olan her şeyi sen bilirsin Allah'ım. Ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Bak İsa diyor ki Allah'ım sen benim içimi dışımı bilirsin. Ama ben senin zatını diyor, nefsini bilemem. İsa Aleyhisselam senin nefsinde olanı ben bilmem diyor. Şüphesiz ki gayıpları hakkıyla bilen sensin diyor Yüce Allah'a İsa Aleyhisselam. Ve İsa dünyada kimseye ben Allah'ın oğluyum demedi. Beni ilah edinin demedi. Annemi ilah edinin demedi. Deme şansı da yok. Hiçbir peygamber yanlış yapmaz. İnsanlar sonradan uydurdu. Allah da bunu dünyaya duyuruyor. Mahşerde de insanları hesaba çektiği zaman dünyada ben size bunları duyurmadım mı? Önceden sizi uyarmadım mı diyecektir. İnsanlar ister uyansın ister uyanmasın kendi bilir. Bugün dünya, yarın Mevla. Dünya imtihan yeri. Allah'ı bırakıp da başkalarını ilahlaştıranlar, şirke düşenlerin işte çaresi, kurtuluşu İslam'ın tevhid imanını, İslam imanını dünya anlayıp kavrayacak. Yüce Allah İslam ile makbul imanı ortaya koymuştur. İman esaslarını. Bütün dünya Yüce Allah'ın ortaya koyduğu iman esaslarına iman edip kalbi tasdik edecek, dil ikrar edecek, Müslüman olacaktır. Kendisi bilir herkes. İslam kurtarmaya gelmiş. Sen kurtulmak istemiyorsan kendin bilirsin. Yol iki tane. Biri cehenneme, biri cennete gidiyor. Birisini Allah razı ve hazırlamış cennetini, rızasını, rıdvanını, cemalini, uçsuz bucaksız nimetlerini. Ters gidenlere de adaletini uygulayacak, cehennemi gösteriyor. İşte ters gidenlerin sonuçta gidecekleri yer oradır. İmanın yoksa, ortaya İslam'ın ortaya koyduğu iman, sahte imanlar değil, şirke sapanlar değil, İslam'ın ortaya koyduğu gerçek hak iman. Bu iman olmadan cennete kimse girmez. İman ve ameli salih. İşte kıymetliler, burada Kur'an-ı Kerim'de zikredilen
bu el, yüz ve nefis sıfatlar bizce keyfiyeti meçhul olan müteşabih sıfatlardır. Müteşabihlerin tevilini Allah bilir. Rasih ulemaya Allahu Teala bildirmişse ne ala. Yoksa rasih ulema ve müminler bu sıfatların Allah'ın sıfatlar olduğunu müminler inanırlar ve manasını Allah'a havale ederler. Bunun anlamını, tevilini Allah bilir derler. İşte Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler, bir de keyfiyetsiz sıfatlar vardır. Kıymetli dostlarımız, keyfiyeti meçhul olan bunlar sıfatlardır. Nasıl ve niceliğini Allah bilir. Bu sıfatların aslı malum fakat vasfı meçhuldür. Aslı meydanda Kur'an-ı Kerim'de var. Ama vasfı meçhuldür. Yani manası nedir manası? O Allahu Teala'ya havale edilmiştir. Vasfını idrakten aciz bulunmak, bu sıfatların aslının malum olmadığını gerektirmez. Rivayet edildiğine göre Ahmed İbni Hanbel ölümü 241 Hicri. Bu sıfatların keyfiyeti meçhuldür. Ondan bahsetmek de bid'attır buyururlar. Bakın İmam-ı Azam bunları keyfiyetsiz sıfatlar olarak, keyfiyeti meçhul sıfatlar olarak dünyayı uyarıyor ve gerçeği ortaya koyuyor. İmam-ı Azam bu gerçekleri Ahmet bin Hanbel'den de Şafii'den de rahmetullahi aleyhi mecmain çok önce bu gerçekleri, hatta Malik'ten de önce bunlar kavranmış, bu ilimler ortaya konmuştur. İmam-ı Azam hepsinin burada öncüsüdür. Allah hepsine bol rahmet eylesin. Kıymetli efendiler, şimdi Allahu Teala'nın elinden maksat onun kudretidir veya nimetidir denilmez. Böyle denildiğinde yet sıfatı iptal edilmiş olur ki bu da kaderiyenin ve Mutezile'nin görüşüne uygun olur. Burada da İmam-ı Azam bakın son derece itina göstermiştir. Buradaki ehli kader terimiyle Mutezile mezhebiyle Şia'nın İmamiye kolu kastedilmiştir. Her Mutezile mezhebinden olan kaderiyeci gibi görünürse de her kaderiye mensubu Mutezili değildir. Kaderiyeciler hakkında hadisi şerifler vardır. Buraya dikkat, her kaderiye mensubu Mutezili değildir. Her Mutezile mezhebinden olan kaderiyeci gibi görünürse de her kaderiye mensubu Mutezili değildir. Şimdi bu konuda da şöyle bir bakalım. Şia'dan bahsediliyor. Oraya bir bakalım. Şia kelime olarak taraftar demektir. Hz. Osman radıyallahu anh zamanında tohumları atılan, Hz. Ali radıyallahu anh devrinde genişleyen meşhur hakem olayından sonra da tarih sahnesine çıkan
başlangıçta yalnız siyasi gayesi olup daha sonraları aynı zamanda itikadi mezhep haline gelen fırkalar grubunun adıdır Şia. İmamiye de bu Şia'nın büyük gruplarından birinin adıdır. Şia ve İmamiye hakkında geniş bilgi Şehristani'nin El Milal ve Nihal'de bulabilirsiniz. Evet kıymetliler, şimdi kader konusunda kaderi Allah'tan nefyedip kula yükledikleri için kaderiye adını alan bir kaderiye mezhebi vardır. Bak, dikkat et buraya. Kader konusunda kaderi Allah'tan nefyedip kula yükledikleri için kaderiye adını alan bu ehli sünnet dışı itikat fırkasının düşünce sistemi olarak diğer fırkalara büyük tesiri olmuştur. Kader konusunda ilk konuşan Irak'ta Mabed bin Halid bin el-Cüheni el-Basri'dir. Bunun da ölümü 80 yıllarıdır Hicri. Şam'da da Ebu Mervan Geylan bin Muhsen et-Dimeşki'dir. Umumi manada Mutezile mezhebi Kadiriye mezhebi içinde müstakil bir mezhep sayılmıştır. Müellif de bunu dile getirerek her Mutezili mutlaka kaderiyecidir demiştir. Kaderiye için yine İslam'da mezhepler tarihi diye yazılmış kıymetli eserlerimiz bulunmaktadır. Bunlara bakılabilir. Yeri geldikçe bunlardan zaten önceki derslerimizde ve sonraki derslerimizde bilgi vermeye devam edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz bakın bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurulduğu rivayet olunur. Süneni Ebu Davud'da var olan bir hadis-i şerif ve diğerlerinde de her ümmetin mecusileri vardır. Benim ümmetimin mecusileri de kader yok diyenlerdir. İşte Mutezili, kaderiye denilen mezhebin durumu Peygamberimiz tarafından önceden bir mucize olarak haber verilmiştir. Bu mezhep ehli bid'at ve dalalet sapık bir mezheptir. Doğru yönleri varsa da yanlış yönleri bulunmaktadır. Hele de itikadi yönden sapık yönleri vardır. Peygamberimiz bunu haber vermiş. Benim ümmetimin mecusileri de kader yok diyenlerdir. Onlardan kim ölürse cenazesine gitmeyin. Hastalanırsa ziyaret etmeyin. Onlar Deccal'ın taraftarıdırlar. Allah Teala onları Deccal'ın zümresine ilhak etmeyi vaat etmiştir. Allah muhafaza buyursun. İşte bu haber geliyor. Ebu Davud'da geçen bu hadis şerh edilirken kaderiyeciler iyilikler Allah'tan, kötülükler ondan değildir derken mecusilerin hayır ve şer isnadında nur ve zulmet akidelerine teşbih olduğundan mecusilere benzetilmişlerdir denilmektedir. Evet kıymetliler, kadere iman insandan düşünce ve kederi giderir. Bu da Suyuti'nin
El Cami'us Sair'de, El Fethul Kebir'de, El Münavi ve Feyzül Kadir'de efendim zikredilmiştir bu hadis-i şerifte. Peygamberimiz ne diyor? Kadere iman, insandan düşünce ve kederi giderir buyurmuştur. Evet efendiler, Allah'ın yüzü ve nefsi sıfatları mahiyeti itibariyle yet sıfatı gibi keyfiyetsiz sıfatlarındandır. Fahrül İslam Ali el-Pezdevi usulü fıkhında el ve yüz sıfatlarının ispatı için bize göre aslı malum, vasfı müteşabih olan sıfatlardır. Vasfını anlayamadığımız bu sıfatların aslını inkar etmek caiz değildir. Çünkü Mutezile mezhebi sıfatlara akıl erdiremediklerinden asılları red etmişler ve böylece sapıtmışlardır der. Kim diyor? Fahrül İslam Ali el-Pezdevi diyor. Bu zat da çok kıymetli bir yüksek İslam alimidir. Allah Teala'nın gazabı ve rızası da keyfiyeti bilinmeyen iki sıfatıdır. Şimdi Allah Teala'nın gazabı vardır, rızası vardır ama bunlar da keyfiyeti bilinmeyen iki sıfattır. Bunların aslını da esasında Allah kendi bilir. Bu sıfatların da keyfiyeti meçhuldür. Onun gazabı ve rızası bizim kızmamıza veya razı olmamıza benzemez. Bizim kızmamız, öfkelenmemiz, halkın tabiriyle kanın hücumuyla olduğu gibi rızamız da hoşumuza giden bir şeyin zahirde gerçekleşmesiyle mümkündür. Ama Allahu Teala'nın gazabı ve rızası hiç başka kimseninkine benzemez. Onun için keyfiyeti meçhul sıfatlardandır denmiştir Fıkh-ı Ekber'de. Bu da anlatılmaktadır. Kıymetli dostlarım, Allah Teala eşyayı bir şeyden yaratmadı. Eşya yaratılmadan önce de onu biliyordu. Eşyayı takdir eden ve ona hükmeden odur. Yani yoktan yarattığı için bir şeyden yaratmadı diyor. Bak, çünkü Cenab-ı Hak yoktan yarattı her şeyi. Şeyden yaratmış olsa o şeyi de onun yaratmış olması yine gerekiyor. Eşya yaratılmadan önce de onu biliyordu. Eşyayı takdir eden ve ona hükmeden Allah Teala'dır Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu mevcudatı maddeden yaratmadı. Maddeyi o yarattı, yoktan yarattı. Eşyayı takdir eden ve hüküm veren Allah Celle Celaluhu ezelde nasıl olur da eşyayı bilmez. Takdir etmek ve hüküm vermek ancak ilimle mümkündür. Bakın Zeccac ne diyor? Takdir kelimesinin tedbir ile aynı manayı olduğunu söyler. Kaza kelimesinin asıl manası da bir şeyi ya söz veya iş ile tamamlamaktır. Bir işin emrin söz ile tamamlanmasına misal. Ve gada rabbuke ilahir. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Ana babaya güzellikle muamele edin. Ayeti kerimesidir. İş olarak tamamlamak manasına, misal ise
ve kadâhünne seb'a semâvâtin. Böylece göklerin 7 kat olarak yaratılmasını 2 günde tamamladı. Ayeti kerimesidir. Kadı Beyzavi'nin tefsirinde de böyle zikredilmiştir. Evet kıymetli efendiler, yüksek alimlerimizin yüksek ilmini, İmam-ı Azam'ın Fıkıh-ı Ekber'ini biz de takdim etmeye, keşif notları vermeye devam ediyoruz. Dünya ve ahirette hiçbir şey onun dilemesi, ilmi, kazası, kaderi ve levh-i mahfuzda yazısı olmaksızın meydana gelmiş veya gelecek değildir. Yani Allah'ın bir defa yazısı olmaksızın meydana gelmiş veya gelecek değildir. Levh-i mahfuzda yazısı ile taltip suretiyledir. Hükmetmek şeklinde değildir. İşte buralarda çok önemli bilgilerdir sevgili dostlar. Allah Teala önce kalemi yarattı. Sonra ona yaz diye emretti. Kalem, ne yazayım ya Rabbi dedi. Böyle dediğinde Allah Teala kıyamet gününe kadar olacakları yaz dedi. Hadis-i şerifleri her şeyin daha önceden yazıldığına bu hadis-i şerifler delildir. Levh-i mahfuzda her şey vasıfları ile yazılmıştır. Mesela güzel, çirkin, uzun, kısa, küçük, büyük, az, çok, ağır, hafif, sıcak, soğuk, yaş, kuru, evsaf, ahvale dair yazamadığımız daha neler varsa bizim gücümüzün tarif edemediğimiz şeyler yazılmıştır. Her şey yazılırken mücerret netice olarak yazılmamış. Bunların sebepleri, vasıfları belirtilmiştir. Buraya dikkat et. Bunların sebepleri ve vasıfları yazılmış, belirtilmiştir. Yani böyle olacak diye zorlanmadan, hükmü ortaya koymadan, hüküm itibariyle değil, vasıf itibariyle yazılmış. Mesela Zeyd mümin, Ömer de kafir diye yazılmamıştır. Eğer böyle yazılmış olsaydı, birincinin mutlaka mümin, ikinci şahsın da mutlaka kafir olması gerekirdi. Halbuki insanların mümin veya kafir olmaları, onların iradelerine, seçmelerine bağlı kılınmıştır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu dilemiş kula irade ve vermemiş olsaydı elbette meydana gelirdi. Bunun için Zeyd'in kendi ihtiyari isteği ile mümin olabileceği belirtilerek, dikkat et buraya, cebir, zorlama ortadan kaldırılmıştır. Herkes kendi isteğiyle ya imanı seçiyor ya küfrü seçiyor. Cebir durumu kalkmasaydı cezaya lüzum kalmazdı. İşte ona göre durumu iyi anla ey insanoğlu. Cenab-ı Hak oraya vasıf olarak yazdı. Hüküm olarak kimseyi bir şeye zorlayarak yazmadı. Ve herkesin neyi seçeceği onun iradesine bırakıldı. İradesiyle neler yapılacağı onlar da bilmiyordu. Allah'ın bilmediği şey olmaz.
İmam-ı Azam bu ibare ile Cebriye mezhebinin görüşlerini de reddetmiştir. Bakın İmam-ı Azam ehli bid'atı bir reddediyor. Ehli sünnetin hak, iman, ilim anlayışını ortaya koyuyor. Kaza, kader ve bunlara ait meşiyet, dileme, irade etme sıfatları Cenab-ı Hakk'ın keyfiyetsiz, mahiyeti bizce bilinmeyen sıfatlardandır. Bakın bu sıfatlar da öyle. Kaza, kader ve bunlara ait meşiyet, dileme, irade etme sıfatları Cenab-ı Hakk'ın keyfiyetsiz, mahiyeti bizce bilinmeyen sıfatlardandır. Biz bu sıfatların tamamına iman ederiz. Çünkü aslı ortada. Ama nasıl ve niceliklerini Allahu Teala kendi bilir. Çünkü keyfiyeti meçhul, aslı malum sıfatlar. Bu sıfatların da keyfiyeti açıklanmamıştır. Fakat bu sıfatların aslı kitap, sünnet ve icma-i ümmetle de sabittir. Yalnız müteşabihattandır. Ayet-i kerimede de beyan edildiği gibi ve ma ya'lemu te'vilehu illallah. Müteşabih ayetlerin tevilini ancak Allah bilir. Bu da bu ayet-i kerimede biliyorsun Ali İmran suresinin 7. ayeti kerimesidir. Evet kıymetliler, Cenab-ı Hak imanı kamil, daim olan, amelleri salih olan kullarından eylesin. Kıymetli izleyenler, muhterem efendiler, Allah Celle Celaluhu, Allah Teala, madumu yokluk halinde bildiği gibi, onu yokluktan varlığa çıkardığı zamanda da, o zaman da nasıl olacağını bilir. Mevcudu var iken, var olarak bildiği gibi, nasıl yok olacağını da bilir. Allah, ayakta duranı bu haliyle bildiği gibi oturduğunda da oturuş halini bilir. Allah'ın bilmesi, ilminin değişmesi veya ona ziyadelikle değildir. İlimde değişme, başkalaşma ve ihtilaf yaratılmışlara göredir. Allahu Teala'nın ilminde değişme olmaz. Çünkü onun ilmi ezeli ebedi her şeyi kuşatmıştır. O değişmeler yaratılmışlara göredir. Yaratılmışlarınki farklı olur. Bugün farklı, yarın farklı olur. Ama Allahu Teala'nın ilmi ezeli ebedi her şeyi bilir, her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala eşyayı kadim ve ezeli olan ilmi ile bilir. Çünkü Allah'ın ilmi kadimdir, ezelidir. Onun ilmi daimidir. Onun ilmi değişme, gelişme kabul etmediği gibi, dikkat et, onun ilmi değişme, gelişme kabul etmediği gibi, eşyanın değişmesi de onun ilmini değiştirmez. Her şeyi o geliştirir, onun ilmi ezeli ebedi tamdır. Değişme, gelişme eksik olan yaratıklara mahsustur. Ama Allah'ın eksiği yok ki, o eksikliklerden münezzeh. Onun ilmi de tam bir, her şeyi bilen ilim. Her şeyi kuşatan ilim.
Allahu Teala Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri insanları küfür ve imandan salim olarak yarattı. Dikkat et buraya da. İnsanların yaratılışında küfür yoktu. Sonra onlara hitap etti. İyilikleri emretti. Kötülükleri yasakladı. Bunun için kafirin küfrü kendi isteğiyle olmuştur. Küfrü kafir kendi kazanmıştır. Yaratılışında onun küfürle hiç alakası yoktur. Hakkı inkar ve imansızlıkta inat edenlerin bu durumları Allah'ın onlara yardım ve inayetini kesmesinden dolayıdır. Adam küfürde inat ediyor. İmanı kabul etmiyor. İşte Cenab-ı Hak bunlara karşı da ne yapıyor? Yardım ve inayetini kesiyor. Çünkü Allah'ı ve onun ilkelerini kabul etmiyor, iman etmiyor. Sen kimi iman etmiyorsun? Kimi kabul etmiyor? Adam yaratanı kabul etmiyor. Yaratanın emir kanunlarını kabul etmiyor. Küfürde inat ediyor. Yani iman etmemek için, küfüre saplanmak için inat ediyor, direniyor. Allah da ne yapıyor? Yardım ve inayetini kesiyor. Evet, hakkı inkar ve imansızlıkta inat edenlerin bu durumları Allah'ın onlara yardım ve inayetini kesmesinden dolayıdır. Niçin kesiyor? Onu kendi iyi biliyor ve açıklıyor. İnsanlar küfür ve imanı dünyada kendileri kazanırlar. İslam fıtratı üzere yaratılmıştır insanlar. Allah Teala itaatı emretmiş, isyanı nehyetmiş, yasaklamış. İsyan etmeyin, bana itaat edin demiş. Küfür ve isyan kulun kendi isteğiyle, iradesiyle, ihtiyarıyla olmuştur. Yani isyanı kendi kazanmıştır. Orayı kendi seçmiştir. İtaat edebilirdi ama isyanı seçmiş. Kendine yazık ediyor. Metinde geçen hızdan kelimesini Muhtarus Sibah sahibi yardım ve inayeti tek manasında göstermiştir. Evet kıymetliler. Şöyle bir bakalım. İman eden mümin imanı da kendi isteğiyledir. Müminin inkar ve tasdiki, müminin ikrar ve tasdiki, affedersiniz buraya dikkat edelim. Müminin ikrar ve tasdiki, Allah'ın tevfiki ve yardımıyladır. Çünkü Allah imanı ne yapıyor? Onu kulundan istiyor. Kulum iman et diyor. Kulu da iman yönünü seçince mümin ikrar ve tasdiki seçince Allah ona tevfikiyle yardımda bulunuyor. Allah'ın tevfiki ve yardımıyla müminde iman gerçekleşiyor. Bu da müminin iman ve ikrarı seçmesinden Allah'ın lütfuna mazhar oluyor. Tevfik Allah Teala'nın kaza ve kaderiyle kulun irade ve ihtiyarı arasındaki
Tevfik manasınadır. Tevfik, doğru yola delalet etmek. Hayra şamil olduğu gibi şerre de şamildir. Ne bizatihi saadet ne de bizatihi şekavettir. Fakat umumiyetle tevfik kelimesi saadet için kullanıla gelmiştir. İlhat kelimesi de meyletmek manasına olduğu halde umumiyetle batıla tahsis edilmiş. Böylece kullanılmaktadır. Bunun için batıla meyledene mülhit denilmiştir. Efendim, buna kıymetli eserlerde de işaret edilmiştir. Gece gündüz Allah'ın hidayetini, tevfikini, yardımını isteyelim Rabbimizden. İmanları kamil olan, daim olan, tüm amelleri salih olan, muhlis kullarından eylesin bizleri ebediyül ebed. Biz Rabbimize ebedi iman ediyoruz, ettik. Ebedi. Ebediyül ebed şüphemiz yok. Tam tasdik ettik. Tam ikrar ettik. Yüce Allah kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh. Hazreti Muhammed hak peygamber, Kur'an-ı Kerim hak kitap, İslam hak din, hakkın dini. Ve bütün insanlığın ebedi ve ezeli dini İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'da görev almışlardır. Allah İslam dini üzere göndermiş bütün peygamberleri. Kendi çağlarında, kendi zamanlarında kimisi köylere, kimisi şehirlere, kimisi belirli bir zaman için gönderilmişler görevlerini. Her peygamber güzel yapmıştır. En sonda cihan peygamberi Hazreti Muhammed görevlendirilmiştir. Ona yüce İslam'ın kitabı geçmişin bütün her şeyini yenilemiş ve ortaya bir İslam şeriatı, Muhammedi şeriat, Kur'an gibi yüce şanlı kitap, İslam nizamı kurulmuş. Eskimez yeniler ortaya konmuş. Geçmiş tamamen yenilenmiş. Çağların peygamberi, tüm insanlık aleminin, yerlerin, göklerin peygamberi, tüm alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin işte görevlendirdiği din de yine İslam. İsa'nın gibi İslam idi. O zamanında görevini yaptırmadılar. Allah onu kurtardı. Musa da zamanında görevini yaptı. O zamanına göre, o zaman diliminde görevliydi. Daha önce İbrahim, daha ondan önce Nuhlar ve arada başka diğer peygamberler hep görevliydiler. Her peygamber aleyhisselam görevini güzel yaptı. Hepsinin dini İslam'dır. Allah birdir. Din hiç iki olmamıştır. Bu hak dinden sapanlar ne yapmışlar? Uydurukça dünyaya uydurulmuş batıl inançlar, batıl dinler ortaya çıkarmışlar. Allah'ın ortaya koyduğu İslam inancının başka hiçbiri makbul iman ve inanç ve din değildir. Bütün peygamberlerin imanı aynıdır, İslam imanı. Allah ezelde de aynı, bugün de aynı, ebedi de aynı. Allah ne ezelde de iki değildi, bugün de ebedi de Allah bir.
Allah yüce sıfatlarla ezelde de muttasıftı, ebedi de muttasıf. Onun için bütün peygamberlerin imanı İslam imanıdır. Her peygamber Müslümandır. Bu tevhid inancında dünya birleşsin, dünya insanlığı kardeş olsun, barışı yerleştirsin. İkiliğe hiç gerek yoktur.